Arkadaşlar merhaba. Kim kimdir başlıklı müzakeremiz kapsamında Franz Kafka kimdir ve dönüşüm nedir başlıklı bir müzakere gerçekleştirmek istiyorum. Müzakeremize geçmeden önce videomuzu beğenir ve kanalımıza abone olursanız bu konudaki çalışmalarımıza desteğiniz için teşekkür ederiz. Arkadaşlar hatırlayacağınız üzere önceki müzakeremizde Sokrates'in savunmasını, hayvan çiftliğini ve Martı adlı eseri uzun soluklu müzakerelerle ele almıştık. Şimdi sizlerle bir yabancılaşma serisi hazırlamayı düşünüyorum. Yabancılaşma serisinin içerisinde öncelikle Franz Kafka ve Dönüşüm adlı eserini, sonrasında Albert Camus ve Yabancı adlı eserini ve onun ardından da John Steinbeck'in Fareler ve İnsanlar adlı eserini analiz etmek istiyorum. Bunlarla ilgili öncelikle yazarın tanıtımı ve eserin tanıtımı şeklinde videolar hazırlayacağım. Sonrasında sizlerden gelen dönütlere ve anketlere göre de bunları uzun soluklu müzakerelerin konusu yapmayı planlıyorum. Şimdi bugün kimi işleyeceğiz? Bugün Franz Kafka ve Dönüşüm adlı eserini işleyeceğiz. Aslında Franz Kafka kendi başına yaşamıyla zaten incelenmesi gereken çok önemli bir yazar. Dönüşüm adlı eseri ise kendi içerisinde sosyolojik ve psikolojik tespitleriyle yabancılaşmanın en ağır hissedildiği eserlerden bir tanesi. Aslında eserin isminde başlıyor tartışma. Dönüşüm mü, değişim mi? Bu bile kendi içerisinde incelenmesi gereken bir olguyu barındırıyor. Şimdi Franz Kafka kimdir ona bakalım. 1883 yılında Prag'da doğuyor. Taşralı Çek proletaryasından gelip zengin bir tüccar konumuna yükselmiş bir baba ile zengin ve aydın bir Alman Yahudisi annenin çocuğu olan Franz Kafka aslında içe dönük, huzursuz bir kişiliğe sahip. Bunda çocuklukta yaşadığı tecrübeler etken arkadaşlar. Özellikle çocukluk döneminde iki erkek kardeşini kaybediyor. Kız kardeşlerini de Yahudi katliamlarında maalesef kaybediyor arkadaşlar. Ve bu aslında Kafka'nın toplumsal açıdan gördüğü birçok psikolojik travmaya işaret ederken bir de aile içerisinde yaşadığı travma var ki o da babasından kaynaklanan çok ciddi bir yabancılaşma ve travmatik sürece işaret ediyor. Kafka'nın babasıyla ilişkisi zaten her zaman analiz edilmiş ve incelenmiş bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Kafka'nın çocukluk dönemi dediğimiz üzere kötü bir ve talihsiz bir zamanlamaya işaret ediyor. Özellikle babasıyla hiç anlaşamıyor. Baba baskısı çocukluk yıllarından başlayıp uzun süre devam ediyor. Babasına karşı beslediği duygu özellikle nefret olarak karşımıza çıkıyor. 1893 yılında öğrenim görmeye başladığı Avusturya Lisesi yalnızlığını ve kendi içine kapanmasını arttıran bir sürece işaret ediyor. Özellikle Almanca konuştuğu için Çekler tarafından, Yahudi olduğu için de Almanlar tarafından sevilmiyor. Şimdi şöyle bir değerlendirme yapabiliriz. Öncelikle aile içerisinde huzursuz, mutsuz ve baskı altında bir çocuk. Sonrasında ise toplumsal hayatın içerisinde ötekileştirilen ve yabancılaşan bir kişilikle karşı karşıyayız. 1901 yılında liseyi bitirdikten sonra Prag'da Karl Ferdinand Üniversitesi'nde hukuk fakültesine giriyor. Buradaki eğitimi sırasında Alman edebiyatı derslerini takip etmeye başlıyor ve o dönemlerde bir takım yazma etkinliklerine başlıyor. 1902 yılında Max Brod'la tanışıyor. Max Brod, Kafka'nın yaşamında önemli bir rol oynuyor. Onun sayesinde edebiyat dünyasına giriyor ve önemli edebiyatçılarla tanışma imkanına da sahip oluyor. Brod, Kafka'nın hayatındaki aslında en önemli kişiliklerden bir tanesidir diyebiliriz. 1907'de sigorta şirketinde memur olarak çalışmaya başlıyor. Gündüzleri sigorta şirketinde çalışıyor. Akşamları da yazma işiyle uğraşıyor ve bir takım eserler kaleme almaya başlıyor. Aslında şunu da görüyoruz. Böylesine Alman edebiyatının en üstün niteliğine sahip bir kişinin kendisinin ilgi alanından uzak işlerle uğraşması ve çok genç yaşta hayatını kaybetmesiyle büyük bir aslında kayba da insanlık uğramış oluyor. 1917 yılına gelindiğinde Kafka'nın sağlık sorunları da artıyor ve ağzından kan geliyor. Bunun neticesinde akciğer kanseri olduğunu anlıyor. 3 Haziran 1924 yılında Kafka hayatını kaybediyor. Kafka eserlerini aslında yayınlamak istemiyor. Kendisinde bir özgüven eksikliği ve o baskının ve travmanın etkisiyle eserlerinin çok önemli olmadığını düşünüyor. Ve bundan dolayı arkadaşına Max Brod'a eserlerinin tamamının yakılmasını istiyor ve rica ediyor. Fakat Max Brod bu isteğini yerine getirmiyor ve Kafka'nın vefatından belli bir süre sonra eserleri yayınlanıyor ve bizler de bu eserlerle tanışma fırsatını ediniyoruz. Kafka ile ilgili de bir tabir var. Bu da Kafkesk, Kafkavari anlamına geliyor ve bir yazarın ya da içerik üreticisinin ne kadar orijinal olduğunu ifade etmek için kullanılıyor. Tam olarak gerçeklikten kopma, içinde bulunduğu koşullara bağlı olarak kendi yarattığı dünyanın içinde yeni bir dünya inşa etmeyi işaret eden bir ifadeyi
karşılıyor. Franz Kafka'nın eserleri de roman ve hikaye olarak iki kısımda inceleniyor. Bunların en önemlilerini ifade edecek olursak dava, şato ve dönüşüm. Dava bir sabah kalktığında sebebini bilmediği bir konudan da dolayı yargılanıyor ve yargılanıyorsam kesin vardır bir sebebi şeklinde o yabancılaşmaya işaret ediyor. Şato ise ölümünden sonra yayınlanıyor. Tamamlayamadığı bir roman aslında ve bürokrasiye karşı mücadelesini işaret ediyor. Dönüşüm de işte bugün sizlerle beraber inceleyeceğimiz kitap. Bu değişim mi, dönüşüm mü, o da tartışmalı. Öncelikle hikayenin konusuyla ilgili bir giriş yapalım. Sonrasında problemleri sizlerle tek tek analiz etmeye başlayalım. Dönüşüme baktığımız zaman Gregor Samsa kabuslarla dolu bir gecenin sabahında bir böcek olarak uyanıyor. İlk başta olayı tam algılayamıyor. Aslında bilinci yerinde ve bunun neticesinde de ne yapacağını şaşırıyor arkadaşlar. Öncelikle işe gitmesi gerektiğini düşünüyor. Hemen saatine bakıyor. Saati çalmış fakat duymamıştır. Kafka'nın şöyle bir rolü var. Ailede bütün ailenin geçimini aslında Gregor Samsa karşılıyor ve bundan dolayı da onun çalışması gerekiyor. Anne, baba ve kardeşi Grete hepsi Kafka'nın getireceği maaşı bekliyor. Bundan dolayı da uyanması gerektiğini, işe gitmesi gerektiğini düşünüyor. Yani o sırada aslında Kafka böceğe dönüştüğünü dahi tahlil edemiyor. Aslında bunu da yadırgamıyor da. Sadece ve sadece odaklandığı nokta işe gitmesi gerektiği. Ve ilk başta kalkmaya çalışıyor. Kalkmaya çalışırken ellerinin ve ayaklarının değiştiğini ve bunu başaramadığını görüyor. Annesi oğlunu uyandırmaya çalışıyor. Annesini uyandığını söyleyerek cevap veriyor. Patronu geliyor. Eğer işine devam edemezsen kovulacağını ve ücretini alamayacağını söylüyor. Ve kardeşi Grete abisinin en yakından ilgilenen kişi olarak karşımıza çıkıyor ve o da keman çalıyor, konservatuvara gitme hayalleri kuruyor ve bu hayallerinde en önemli unsur da yine Gregor Samsa. Gregor Samsa bunları çalışmasını yapamazsa onun da hayalleri suya düşecektir. Bu süreç aslında ilk başta Gregor Samsa tarafından anlaşılamıyor ama yavaş yavaş anlaşılıyor. Aile de bunu anlamaya başladığı zaman aslında ilk yabancılaşma başlıyor. Yabancılaşma şöyle, Gregor böceğe dönüştüğü için mi yoksa işlevini yerine getiremediği için mi yabancılaşıyor? İşte aslında asıl soru bu. Yani çoğu kişi böceğe dönüştüğü için yabancılaştığını düşünebilir. Halbuki Gregor Samsa işe gidemediği için ailesi tarafından yabancılaşıyor. Sonra Grete işe başlıyor ve kardeşiyle olan, abisiyle olan ilişkisini de yavaş yavaş arka plana alıyor. Şimdi buradaki değerlendirmelere baktığımız zaman bugün de bizim sürekli olarak bir yabancılaşmayla karşı karşıya kaldığımızı gözlemleyebiliyoruz. Özellikle toplumsal hayatın içerisindeki işlevlerimize göre bir konum belirlenmesi, insani yönümüzün geri planda kalması ve işlevselliğin ve toplum bilimleri içerisindeki rolümüzün merkeze alınmasını görebiliyoruz. Bu noktada kişinin en yakın hissettiği ailesi dahi yalnız bırakabilmektedir. Bugün bizim toplumumuzda da yabancılaşmayı çok derin bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Toplumun çocuklarından, ailesinden beklediğiyle ailenin fertlerinden beklediği şeyler farklılaştıkça yabancılaşmanın hem kültürel hem manevi hem de insani değerler bağlamında çok şiddetli boyutlar kazandığını gözlemleyebiliyoruz. Şimdi buradaki yabancılaşmanın ana unsuru ekonomik etkenler üzerinden. Bir toplumda aslında en belirgin unsurlardan bir tanesi ekonomik etkenler. Çünkü ekonomik etkenler değişince insanların hayata dair tavırları da değişiyor. Aslında günümüzde de bu noktada tartışmalar söz konusu. Gregor Samsa bize şunu söylüyor. Bir kişi hayatın içerisindeki rolünü gerçekleştirdiği ölçüde değer kazanıyorsa o zaman burada bir yabancılaşma söz konusudur. Öze dair bir şey söz konusu değildir. Şimdi burada acaba Gregor Samsa gerçekten böceğe mi dönüştü? Yoksa bilişsel açıdan bir böcek gibi mi hissetti kendisini? Bu da tartışılabilir. Çünkü Gregor Samsa orada böceğe dönüşmesinde ilk başta bir şoka giriyor ama onu önemsemiyor. Asıl Gregor Samsa'yı yabancılaştıran ailesinin ona karşı tavrıydı ve ondan dolayı aslında Gregor Samsa bunu derinlemesine hissetmiş oldu. Bundan dolayı şunu söyleyebiliriz. Gregor Samsa'nın ilk başta böceğe dönüşmesini çok ciddi bir sorun olarak görmediğini, ailesinin bu noktadaki tavrının onu daha çok yıkıcı bir
yere getirdiğini söylüyoruz. Şimdi modern dönemin bir de yabancılaştırıcı biçimi var. O da maddi evrenin insan üzerindeki hakimiyeti ve maddi durumun insana olan hükmü. Onun dışında sanal gerçeklik ve yaşadığımız gerçekliğin birbirine girmesi de söz konusu. Ve bütün bunlar modern toplumlarda birey ve fonksiyonu üzerinde yeniden düşünmemizi gerektiren unsurlar olarak karşımıza çıkıyor. Bu unsurların en başında da işsizlik ya da maddi gücün eksikliğinin kişinin durumunu belirleyici olması ya da maddi güç kazanmanın kişideki belirleyiciliğini ifade ediyor. Gregor Samsa'nın burada babasıyla olan ilişkisi çok gerilimli bir şekilde ilerliyor ve böceğe dönüştükten sonra bir gün babası ona elma bombardımana tutarak onu iyice yaralıyor aslında. Aslında böceğe dönüşmeden önce de Gregor Samsa ezik bir karaktere sahip, fakat maddi bir getiri sağladığı için yine ön planda olmasını sağlıyordu, ama böceğe dönüştükten sonra tüm aile fertleri onu yalnızlığa mahkum ediyordu arkadaşlar. Burada son olarak şunu söyleyebiliriz. Yabancılaşma olgusunu böceğe dönüşmeyle başlayan bir olgu olarak mı düşünelim, yoksa işlev ve fonksiyonlarını kaybetmek olarak mı düşünelim? Bunu tartışabiliriz. Sizce Gregor Samsa acaba böceğe dönüştüğü için mi yabancılaştı, yoksa işlevini kaybettiği için mi yabancılaştı? Bizler de hayatın içerisinde kendi ya da bize yüklenen fonksiyonları gerçekleştiremediğimiz zaman aslında yabancılaştığımızı hissediyor muyuz? Burada bizi sarsan boyut onun bir böceğe dönüşmesi. Halbuki gün içerisinde, hayatın içerisinde pek çok noktada bizden beklenen işlevi yerine getiremediğimiz zaman birileri tarafından ötekileştirildiğimizi hissedebiliyor muyuz acaba? Bunu da tartışmak lazım. Sizler de bu konudaki fikirlerinizi bizlerle paylaşırsanız Kafka ve Dönüşüm adlı eserini sonraki müzakerelerimizde daha detaylı inceleme imkanına sahip oluruz. Siz Kafka'yı nasıl tanıdınız ve dönüşümde en çok dikkat çeken yön neresi arkadaşlar? Bunu da mutlaka yorum olarak atarsanız seviniriz. Çünkü bir sonraki süreçte Kafka ve dönüşümü daha uzun ve daha yoğun bir müzakereyle ele almak istiyorum. Hepinize katkınız, desteğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.